Elektriğin o görünmez dünyasında sessiz ama inanılmaz güçlü bir kahraman var. Öyle bir kapasitör gibi hemen dikkat çekmez ya da bir direnç gibi kolayca anlaşılmaz. Ama o enerjiyi alıp manyetik bir güce dönüştüren, onu saklayan ve sonra tekrar serbest bırakan bir sihirbaz gibi adeta. Şimdi bir anlığına düşünün. Bir devrede akımın aniden fırlamasını ya da bir anda kesilmesini engelleyen bir bileşen olsa neye benzerdi? Nedir bu gizemli koruyucu? İşte şimdi bu değişime direnen gücün ta kendisine, yani kalbine iniyoruz. Evet, karşınızda indüktör ya da hepimizin bildiği adıyla bobin. Aslında çok basit bir şey, bir tel sargısı. Ama yaptığı iş inanılmaz. İki temel görevi var. Birincisi, enerjiyi geçici olarak bir manyetik alanda depolamak. Ve ikincisi, ki en önemlisi de bu, içinden geçen akımın değişmesine var gücüyle karşı koymak. Şimdi bu akıma karşı koyma meselesi biraz soyut gelebilir biliyorum ama bunu somutlaştırmak için harika bir benzetme var. Volan, hani şu ağır metal tekerlekler. Düşünün, o ağır volanı ilk başta döndürmek ne kadar zordur, değil mi? İşte bir indüktörden akım geçirmeye başlamak da tam olarak o kadar zordur. Peki ya bir kere dönmeye başladığında onu durdurmak da bir o kadar zordur. Aynı şekilde indüktörden akan akımı kesmek de zordur. İşte indüktörün akım değişimine karşı gösterdiği bu dirence de endüktans diyoruz. Mükemmel bir benzetme. Peki, güzel. Ama bir tel sargısı neden böyle davranıyor? Bu inatçılığının sebebi ne? İşte bu sorunun cevabı için manyetizmanın sırlarla dolu dünyasına dalmamız gerekiyor. Bu hikaye aslında 1820'de başlıyor. Hans Christian Ørsted bir telden akım geçtiğinde hemen yanındaki pusula iğnesinin saptığını fark ediyor. Bingo! Elektrik ve manyetizma arasında bir bağlantı vardı. Sonra 11 yıl sonra sahneye Michael Faraday çıkıyor ve bu ilişkiyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Diyor ki, duran bir manyetik alan değil, sadece ve sadece değişen bir manyetik alan elektrik yaratabilir. Bu bir devrimdi ve yapbozun son parçası 1834'te Heinrich Lenz tarafından yerine kondu. Lenz, bu oluşan etkinin yönünü, yani adeta bu gücün karakterini tanımlayan yasayı ortaya koydu. İşte bu, Faraday'ın o meşhur endüksiyon yasası. Aslında söylediği şey çok temel. Eğer bir tel bobinin içindeki manyetik alanı bir şekilde değiştirirsen, gücünü ya da yönünü fark etmez, o bobinin uçlarında bir voltaj, yani bir gerilim oluşturursun. Bu kadar basit. Bu yasa indüktörün adeta çalışma motoru. Ve şimdi işin gerçekten ilginçleştiği, o inatçı karakterin nereden geldiğini anladığımız yere geldik. Lenz yasası. Bu yasa indüktörün adeta kişiliğini tanımlıyor. Diyor ki, Faraday'in bahsettiği o oluşan akım var ya, o akım her zaman ama her zaman kendisini oluşturan o ilk değişine karşı koyacak yönde akar. Yani siz akımı arttırmaya mı çalışıyorsunuz? O anında ters yönde bir güç oluşturup onu yavaşlatmaya çalışır. Akımı kesmeye mi çalışıyorsunuz? Bu sefer de dur gitme der gibi aynı yönde bir güç oluşturup devam ettirmeye çalışır. Tam bir muhalif. İşte bu iki yasayı birleştirdiğimizde öz indüksiyon adını verdiğimiz o muhteşem olayı anlıyoruz. Yani indüktörün kendi içinden geçen akım bir manyetik alan yaratıyor. Bu akım değişince alan da değişiyor ve bu değişen alan yine aynı indüktörün içinde o ilk akıma karşı koyan bir geri tepme voltajı oluşturuyor. Düşünsenize, resmen kendi kendine muhalefet ediyor. Peki bu kadar teori yeter. Gelin şimdi bu arkadaşı alıp gerçek bir devrenin içine koyalım. Bakalım orada neler yapacak. Elektronik devrelerde enerji depolama deyince akla iki temel oyuncu gelir. Bir yanda bugünkü konumuz indüktör, yani bobin, diğer yanda ise onun adeta zıt kardeşi, kapasitör, yani kondansatör. Bakın ne kadar farklılar. İndüktör akımdaki değişime karşı koyar, kapasitör ise voltajdaki değişime. İndüktör enerjiyi manyetik alanda saklar, kapasitör elektrik alanında. Sabit bir doğru akım verdiğinizde, indüktör bir süre sonra dümdüz bir tel gibi, yani kısa devre gibi davranır. Kapasitör ise tam tersi, akımı tamamen keser, yani açık devre olur. Gerçekten de zıt kutuplar gibiler. Ama işte bu zıtlıkları sayesinde birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlarlar. Bir indüktörün doğru akım devresindeki hayatını 3 aşamada özetleyebiliriz. Birinci aşama, anahtarı kapatırsınız, akım hücum etmeye çalışır ama indüktör hemen hop yavaş gel der ve bir karşı gerilim oluşturur. Akımın aniden fırlamasını engeller, yavaş yavaş, nazikçe yükselmesine izin verir. İkinci aşama, akım artık sabit bir değere ulaşmıştır.
Değişim bittiği için indüktörün de işi biter, sakinleşir ve artık devredeki sıradan düşük dirençli bir tel parçası gibi davranır. Ve üçüncü aşama en heyecanlısı. Anahtarı açarsınız. Akımı bir anda kesmeye çalıştığınızda indüktör adeta isyan eder. Çöken manyetik alanındaki tüm enerjiyi kullanarak akımın akmaya devam etmesi için ileriye doğru bir gerilim basar. İşte o anahtarı açarken gördüğünüz minik kıvılcım var ya, sebebi tam olarak bu isyandır. Peki ya işin içine alternatif akım yani AC girerse ne olur? AC'de akım sürekli yön ve büyüklük değiştirir. Bu da demek oluyor ki indüktörümüz hiçbir zaman rahat edemez. Sürekli bir değişimle savaş halindedir. İşte bu bitmek bilmeyen savaşa, bu sürekli karşı koyuşa biz endüktif reaktans diyoruz. Bu durum indüktörün frekansa bağlı bir tür dirence dönüşmesini sağlar. Yani ne demek bu? Akım ne kadar hızlı değişirse, yani frekans ne kadar yüksekse, indüktör o kadar çok direnç gösterir. Bu sayede yüksek frekanslı sinyalleri bloke ederken düşük frekanslıların geçmesine izin verir. Bu da onu harika bir sinyal filtresi yapar. Bu kadar konuştuktan sonra sanmayın ki bu sadece teorik bir bileşen. Tam tersi, bu basit tel sargısı modern dünyamızın o kadar temel bir parçası ki görünmez ama kelimenin tam anlamıyla her yerde. Şöyle bir etrafınıza bakın. Enerji santrallerinden evimize gelen elektriğin voltajını ayarlayan o devasa transformatörlerin kalbinde o var. Elektrikli motorları döndüren güç ondan geliyor. Telefonunuzu şarj eden o küçücük adaptörlerin içinde, sinyalleri temizleyen filtrelerde, radyo devrelerinde, hatta kablosuz şarj sistemlerinde, aklınıza gelebilecek neredeyse her modern teknolojinin bir köşesinde bu sessiz kahraman hayati bir görev üstleniyor. İşte bütün meselenin özü bu. Enerjiyi kısacık bir anlığına bir manyetik alanda depolama ve akımdaki değişime inatla karşı koyma yeteneği. Bu basit prensip, voltajları yükseltmenin, düşürmenin, güç kaynaklarını pürüzsüz hale getirmenin ve sinyalleri filtrelemenin temel anahtarı. Modern elektronik bu basit ama güçlü prensip üzerine kurulu desek yeridir. Bütün bu anlattıklarımızı belki de tek bir cümleyle özetlemek gerekirse şöyle diyebiliriz. Bobin, elektriğin kalp atışıdır. Sessizdir ama o, teknolojik evrenimizin ritmini belirler. Ve bu da bizi son düşünmeye değer bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer dirençler enerjiyi ısıya çevirip tüketiyorsa, kapasitörler enerjiyi hareketsiz bir şekilde depoluyorsa, peki değişimden bu kadar nefret eden, her zaman istikrar için savaşan bu indüktör, acaba evrendeki hangi daha temel, hangi daha derin bir prensibi temsil ediyor? Düşünmeye değer, değil mi?